Şimdi önünden öyle dökeceğim de nasıl dökeceğimi düşündün mü? Özür dilerim. Şöyle dostlar bakın. Sarmalarımızın üstünü basacak şekilde döküyorum her yerine. Ve doğru fırına. Fırında güzelce suyunu çekene kadar pişireceğiz. Sevgili dostlar, bugün size harika bir pırasa sarma yapacağım. Bir bardak zeytinyağım var, baharatlarım var. Böyle bir su bardağı pirincim var. Böyle yarım kilo kadar ayıklanmış pırasam var. Sarımsağım var. Kapya biberim var. Yeşil biberim var. Soğanım var. Maydanozum var. Ve tavuk kıymam var. Tavuk göğsünden kıymam var. Şimdi önce şeyle başlayalım. Pırasalarımızla başlayalım. Pırasalarımızı şöyle biraz derin keselim ki şuradan içini görelim. Şimdi hepsini aynı boyutta yapabilirsiniz. Farklı yapabilirsiniz. Siz kendinize göre yapın. Bakın aşağı yukarı boyutları aynı. Sadece bir tanesi uzun. Onu da kısaltacağım dostlar. Birazcık daha kısaltmam gerekiyormuş. Evet. Şimdi hepsinin boyu aşağı yukarı tamam. Bunları da ziyan etmeyeceğiz tabii. Burada dursun bunlar. Şimdi dostlar bakın bıçağı tam şu ortadan şöyle vuruyorum ki bakın bu şekilde tek tek ayrılıyor. Ve ortadan şunu çıkarıyorum dostlar bakın. Ve bu sarılmaz. Geriye kalan bakalım. Tamam. Bunları bakın buralarında şeyler var. Onun için bunlar sarılmaz. Sarılacaklarını ayıkladık. Bu şekilde açacağım Allah izin verirse. Bakın dostlar bu şekilde açıp bakın böyle daha yani bunu daha kolay açtık. Çünkü bu daha dışarıda olduğundan. Bakın bunların hepsi ne yapılabilir? Sarılabilir. Bu kadarı sarılır. Bunu kaldıracağız. Şimdi de bunu böyle yapacağız. Aynı. Bakın dostlar bu şekilde yapıp sıcak suyla da haşlayacağız. Sevgili dostlar bakın aralarını tek tek açtım. Böyle size de göstereyim. Bakın bu şekilde tek tek aralarını açtım. Ve şimdi tenceremize alıyorum. Bu şekilde. Siz kısa da yapabilirsiniz. Yani bunu ikiye de bölebilirsiniz kısalığını. Sonra da üzerine sıcak suyu döküp ocağın üstüne koyup birazcık haşlayacağım. Yumuşayana kadar şöyle, çok değil. Bu kadar yeterli. Ocağa koyacak mı? Evet. Şimdi de ocağa koyalım. Bu burada kaynarken biz de diğer içimizi hazırlayalım. Allah izin verirse. Dostlar oturdum, kusuruma bakmayın. Şöyle bakın. Şuradan başlayalım koymaya. Sarımsaklarımız, kapya biberimiz, yeşil biberimiz, soğanımız, maydanozumuz ve böyle hepsini koyduk. Sonra da şöyle sıyırarak kıymamız hepsini sıyırdı, indirdi bakın. İşin kolayı. Şöyle bir bardak pirincimiz. Dostlar salçamızı koymadık, unuttuk. Hakkınızı helal edin. Olmazsa olmazımız salçamız. Baharatlarını koyuyoruz. Şöyle
Bir kaşık nane. Şöyle bir kaşık kekik. Çok az bir karabiber. Şöyle çok az kimyon ve biraz bolca pul biber ve bir bardak zeytinyağımız, bir kaşık da salçamız var dostlar. İşte içine de koyacağımız malzemeler bu kadar. Şimdi de şu şeyimizi yumuşat. Şöyle bakalım. Bakın bayağı bir yumuşamış. Sarılacak yumuşaklıkta olmalı dostlar. Böyle ezilecek kadar çok da değil, az da değil. Şöyle karıştıralım ki tek taraflı pişmiş olmasın. Şöyle biraz daha pişsin. Biz de o zamana kadar şöyle içimizi hazırlayalım dostlar. Şöyle güzelce bir karıştırayım bakayım ben. İşte dostlar yumuşayınca şöyle çıkartıyorum. Şöyle açacağım. Açabilirsem. Bakayım açılıyor mu dostlar? Ha, açılıyor. Çok güzel açılıyor vallahi. Bakın şu ince zarı da çıktı. Bu ince zarı çıkınca daha çabuk ve daha güzel pişecek. Ay Dilekciğim, bir kaşık verir misin oradan? Şöyle alıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Ve şöyle sarıyorum dostlar. Bakın iç yüzü gözüküyor. Ve şöyle koyuyorum. Belki o artarsa şu kenarına koyarım diye her ihtimale karşı dostlar dikkat ediyorum. Kabınızı şeyinize göre ayarlayın kendi. Dostlar bakın, bu zarını çıkarırsanız çok güzel olur. Ama çıkmasa da illa çıkaracağız diye de uğraşmayın lütfen. Bu şekilde yani içinizi de şeye göre ayarlayın. Bak bu şekilde bir sefer dolanırsa yeterli. Çok da böyle içsiz de olmasın. Bakın yeşilinden de bir tane saracağım. Eğer çıkarabilirsem, bakın tazesinin zarı da çıkıyor ama biraz zor çıkıyor. Yaprağı örselersin anne. Yok, örselenmez kızım da taze yerlerinki az çıkıyor dostlar. Tam çıkmadı. Beyazınki tam çıkıyordu. Beyaz yer olanınki. Bunun içine ben tavuk kıyma koydum ama benim torunlarım kırmızı eti yemiyor dostlar. Yemekte yemiyorlar. Ha, yemekte kırmızı et yemiyorlar. Onun için ben tavuk kullandım. Siz istiyorsanız kırmızı et de kullanabilirsiniz yani. Evet, bu şekilde saracağım bakalım dostlar. Kızım bu zar pişmiyor. Hani şey kalıyor. Nasıl anlatayım ki, anlatamadım işte. Tamam. Sosunu hazırlıyorum. Şöyle Zeytinyağı. bir bardak zeytinyağı. Bu iyice ısındıktan sonra
hazırlamış olduğumuz daha öncedenki domates sosumuzu koyacağız. Bakın dostlar, şimdi şöyle bu kadar sos yeter. Biraz da tuz atalım. Güzelce yağ çıkana kadar domatesin kokusu karıştıralım. Yaparız. Şimdi önünden öyle dökeceğim de nasıl dökeceğimi düşündün mü? Özür dilerim. Şöyle dostlar, bakın. Sarmalarımızın üstünü basacak şekilde döküyorum her yerine. Ve doğru fırına. Fırında güzelce suyunu çekene kadar pişireceğiz. Sevgili dostlar, böyle biraz pişince üstüne ben bir tane yağlı kağıt koydum. Ki güzelce pişsin, üstü fazla yanmasın diye. Ve bakın çok güzel pişmişe benziyorlar. Harika görünüyorlar dostlar. Şöyle bir tane çıkaralım bakalım, destekleyerek. Şöyle. Spatula vereyim mi? Olabilir. Ama böyle de olur yani. Şöyle de çıkarılabilir. Wow. Bakın dostlar. Şimdi şuradan bir tanesini çıkardığımızda gerisini çıkaracağız. Ama buradan bir tanesini çıkarmamız lazım. Şöyle ki diğerlerini rahat çıkaralım. Bakın gayet güzel pişmişler. Ve şu şekilde servis yapacağım dostlar, bakın. Gerçekten mükemmel gözüküyor dostlar. Şu 3 tanesi benimdir. Şu mu? Evet. Şimdi tabağıma alıp onu yiyeceğim. Ama benim tabağıma koy. Dur. Tamam, koyacağım, dur. Şöyle servisimizi de yapalım. Çektim mi seni bilmiyorum ha. Tabak derdine düştü. Bakın dostlar, çok güzel pişmişler. Şöyle şunu alayım şuradan. Bakın gayet güzel pişmişler. Şimdi, bakın dostlar, harika pişti. Çok da güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Şimdi yeme zamanı.